Hepinize mutlu bir pazar gününden merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Biz geç bir kahvaltı yapıyoruz. Saat şu anda 1'i çeyrek geçiyor ve kahvaltımızı hazırladık. Şimdi kahvaltı yapacağız. Minnoşumuzun karnını doyurduk. O uykuya geçti bile. Peki şanslı nerede? Ağaçları izliyor sallanan. Acayip rüzgar var dışarıda ve soğuk arkadaşlar. Güneşin olduğuna bakmayın. Aldatıyor, müthiş bir soğuk var. Aa aşkım, odanın kablosu da buraya geliyor, sallanıyor. Bak bak gitti, gördün mü? Çocuk odasının anteni, televizyonun. Aa öyle rüzgar var. Yan odadan buraya savurtturuyor. Görmedin değil mi? O acayip salladı bu tarafa. Neyse arkadaşlar, ben... Uyandın mı? Ben kahvaltıdan sonra pazara gideceğim inşallah. Namazımı kılıp evi toparlayıp sonra da bugün içli köfte yapacağız. Günlerdir içli köfte canım istiyor. Öyle böyle değil ama. Onu yapacağız Fatih Bey'le birlikte. Değil mi aşkım? Evet. Fatih Bey yoğuracak inşallah. Ben içlerine dolduracağım. Eksiklerimiz var. İrmik falan var. Onları da alıp geleceğim arkadaşlar. Pazara da gideceğim inşallah. Bugün böyle bir gün. Hadi başlayalım. O kadar çok rüzgar var ki savruluyor. Antalya buz gibi bugün. Güneş var ama aldatıyor. O kadar soğuk ki. Kablo. İşte televizyonun bağlı olduğu kablo arkadaşlar bu. Dışarıda uçuyordu. Tuttu, Fatih yakaladı. Şimdi ucunu yeniden yapacak. Ve rahmetli Aminem bu odada ilk şeyi almıştık değil mi? Geldiğinde. Bir ay boyunca burada kalmıştık. Korumaya almıştık trikostomi takıldıktan sonra. Sonra anladık ki bizimle mutlu ve ondan sonra gerçekten her şey bambaşka olmuştu. O dönemde almıştık bu televizyonu. İkinci el bir televizyon, zaten üstünde lekeler var bakın. Ama çalışıyor. Babamlar gelecek Aralık'ta. Onlar geldiğinde de babam genel olarak burada televizyon izlemeyi seviyor yalnız. Takılıyor burada. Gitti mi gene? Ha, aman dikkat et, sen dikkat et ha. Şuraya çakmamız lazım. Çakalım aşkım. Neyle çakacağız? Şu şeyler var ya. Var mı onlar? Şeyde var mı? Var mı? Bakayım. Bulamadık arkadaşlar o şeyden ama Fatih başka bir şey buldu. Gözlüğüne dikkat et. Şurada arkadaşlar bakın, şöyle geçirdi. Onun iki yanından şey yapacağız. Çivileyeceğiz şöyle. Vidalasak olmaz mı? Tamam, vidalı işte. Aynı şey değil mi aşkım? Hadi Musa. Benlik bir şey yok herhalde. Ben çamaşırlarımı sereyim, bulaşıklarımı toplayayım. Ben namazımı kılayım. Daha pazara gideceğim çünkü. Ona nasıl vida olacak? Düz mü? Şöyle şey mi? Şeyle mi yapacaksın? Aşkım şarjıyla. Evet. Tamam. Şarjıyı mı getireceğim? Şöyle. Yatakları toplarken arkadaşlar robotu da açtım. O da elini süpürsün. Şöyle. Ben de bulaşıklarımı toplayayım. Elif adamın şu içeride. Uyanmış. Arkadaşlar ben evden daha yeni çıkabiliyorum. Şöyle Elif adayı Fatih yukarıya aldı. Ben mutfağı temizledim. Fatih yazlık kışlıklarını ayırdı dolabından. Şimdi pazara gidiyorum. Pazardan döndükten sonra markete. Marketten sonra Fatih Şef içli köftenin hamurunu yoğuracak. Yorulduk aslında ama yapalım mı? Yapabilir miyiz? Pazar eşyalarını yerleştirebilir miyiz falan. Böyle yapabildiğimiz kadar artık. Yapamazsak dünden yemeğimiz var. Yeriz onu. Böyle arkadaşlar, şimdi ben çıkıyorum. Oyalanmadan gitmem lazım. Bir an önce gideyim, işlerimi halledeyim ki içli köfteyi çok canım çekti çünkü yiyebilelim, değil mi? Hadi gidelim. Burada bakın ne kadar dağılsa da toplar toplamaz. Ben de böyle mutfağımı toparladım arkadaşlar. Temizledim. Makinemi çalıştırdım. Şimdi gidiyorum. Böyle bir soğuk ki anlatamam size. Çok rüzgar var. Üstüme yelek giymedim ama kalınca bir eşofman takımı giydim. Valla ikindi namazını beklediğim için bu saate kaldım. İkindi namazımı da kıldım. Ondan sonra çıktım vakit geçmesin diye. Çünkü gelene kadar vakit geçiyor olabilir. O yüzden kıldım. İçim rahat bir şekilde gidebilirim. Rabbim denk getirsin inşallah. Soğuk. Böyle hani üstüme yük olur pazarda taşırken, çünkü pazar arabam yok. Almadım hırkayı. İnşallah üşümem. Arkadaşlar şanslı günümdeyim. Arabayı pazara çok yakın bir yere koyabildim. Çünkü pazardan eşyaları taşırken çok yoruluyorum. Allah'ım bir soğuk var ki. Güneş var ama bir taraftan da soğuk var. Bu ayazı meşhurdur arkadaşlar.
Montla falan çıkmış herkes. Ben hata mı yaptım acaba? Terleyeceğim. Terlememek için yaptım ama. Bakın hadi girelim pazara. Pazarın sesi atları çalışıyor. Le mandalinayla başlıyorum arkadaşlar. Buranın mandalinası çok güzel oluyor. Şöyle iri iri mandalina var. Arkadaşlar şöyle bir arabaya geldim. Neler aldığıma bir bakayım. Marul aldım. Yeşil soğan, dereotu, cennet hurması, mor lahana. Şurada mısır varmış. Son mısırlar. Mısır aldım. Muz, biber, kereviz, maydanoz, brokoli, karnabahar, mandalina. Ne aldım şöyle bir bakayım. Üzüm falan alacağım. Yemeklik sadece karnabaharla kereviz almışım. Havuç falan alayım. Bir tur daha geleyim. 10 dakika bir turladım arkadaşlar. Şimdi ay bayağı iyi soğuk. Yüzüm üşüdü sadece. Vücudum üşümedi. Güneşe göründünüz mü de böyle dağlar falan ne güzel görünüyor. Güzel görünüyor aslında hava ama öyle değil. Rüzgar esiyor. Neyse bir üzüm alayım, bir havuç alayım. Mantar mı alırım? Kayınvalidemler geliyor. Aslında iç barbunya, fasulye falan var ama fasulyeli patlıcan var evde. Zeynep getirdi. Yeter. Sadece üzüm alayım, havuç alayım, çıkalım. Arkadaşlar pazarı hallettim. Çok şükür. Şimdi Tahtakale'ye giriyorum. Tahtakale'den de alışverişimi yapayım. Alınacaklarım var. Poğaça, çamaşır suyu, yumurta, irmik, içli köfte için. Onları alıp eve döneceğim. İrmik Ankara. Hop, şu irmiği alalım. Arkadaşlar şöyle marketi de hallettim. Şimdi eve gidiyorum. Çok soğuk. İyice soğuk çıkmaya başladı. İyi rüzgar var aslında sadece. Daha evde çok işimiz var. Ay, ağzım yüzüm kurudu. Gidince hemen bir su içeceğim. Keşke marketten bir şey alsaymışım. Şekerim var ya benim, hemen ağzım yüzüm kurudu. Hadi gidelim evimize. Bir şey söyleyeyim mi? Aklımı seveyim. O kadar market alışverişi yaptım, aslında neyi unuttum biliyor musunuz? İnce bulguru. Evde çok az vardı. İnce bulgur da alayım diye. Çıktım sözle. Bütün alışveriş yaptım ama ince bulgur kaldı. Neyse şu yakında BİM var. BİM'e gireceğim hemen. İnce bulgurumu da alayım. Gidelim eve. Arkadaşlar BİM'e yeniden dönmemdeki hayır neymiş biliyor musunuz? Kahve aldım. Ben artık Nescafe içmiyorum. Böyle lip Türk malı diye biliyorum ama inşallah öyledir. Nescafe'den vazgeçtim ki ben günde bir tane ikisi bir arada içerdim mutlaka. İçmiyorum artık. Neyse. Bugünün nasiplisi BİM'den kimmiş biliyor musunuz? Elif Ada. Ona o kadar güzel kitaplar buldum ki. Böyle Türkiye İş Bankası'nın Elif Ada yaşında, yani daha da küçük hatta çocuklar için. Bu küçük çocuklar için hatta diyeyim. Elif Ada özel bir çocuk olduğu için böyle resimleri kocaman kocaman. Küçük Ayı'nın İlkbahar, bizde Küçük Ayı'nın şeyleri vardı. Ya ben birçok kitabını okudum Elif Ada'ya. O yüzden böyle görmüşken de 3 tane kitap buldum. Bakın böyle görsellerini gösteririm, onu okurum böyle. Ay çok hoşuma gitti. İyi ki gittim. Küçük Ayı'nın İlkbahar'a Fatih geldi. Sonra itfaiyeci fil iş başında, görev başında ve çorap canavarı Mon Piti Ay'a gidiyor. Elif Ada şanslı. BİM'e dönmenin faydaları. Arkadaşlar şimdi hemen buraya malzemeleri şöyle bir attık. Hemen bunları toparlayacağım ama önce Minnoş'un kitaplarını hemen yerine bir koyalım. Minnoş uyuyor orada. Kurban olayım. Annem, ben geldim aşkım. Ben geldim aşkım. Ellerimi yıkamadım daha. Evet. Çok sana bulaşmayayım, tamam mı? Hemen bu kitaplarımızı Minnoş'uma okuyayım ben. Başlayalım akşam okumaya hemen. Çok güzel yerini aldı. Değil mi şanslı? Böyle üstümü değiştirdim arkadaşlar. Ne oldu? Elleğimi de yıkadım. Yoğdu. Yoğdu aşkım, yoğdu. Ben geldim. Ben geldim Elif. Ben geldim annem. Hava çok soğuk Elif, biliyor musun? Bak nasıl rüzgar var annem. Arkadaşlar şimdi ben böyle biz Fatih'le birlikte ortalığı toparladık. Şöyle göstereyim. Şimdi Fatih çöpleri attı geldi. Bahçeden limon almış gelmiş bakın. Bahçemizin limonları sarı, hiç kalmamış. Bir tane varmış, 2 tane de yeşil getirmiş. Neyse ben şimdi irmiği
4,5 su bardağı ince bulgur, 4,5 yemek kaşığı da irmik kattım. Normalde bu böyle ıslanmaz ama ben hızlıca yoğurmak için böyle önce şişireceğiz arkadaşlar. Sonra yoğurmaya başlayacağız. Ama biraz şişirip sonra yumurtasını, salçasını, biz yumurta katıyoruz, salça katıyoruz, bir yemek kaşığı un katıyoruz. Onları katıp sonrasında yoğurmaya başlayacağız ama geç kaldığımız için baştan şöyle bir hemen biraz ıslatayım ki çabuk yoğrulsun diye açıkçası. Şöyle biraz ıslatıp bunun ağzını bir kapatalım. İyice şöyle karıştırayım. Ondan sonra bu biraz şişsin. Sonra da ben içini hazırlayayım bu şişerken. Yoğurmaya başlayalım. İçi soğurken de bunu yoğururuz Allah'ın izniyle. Çok az daha sanki istiyor. Hop şöyle biraz daha, tamam. Sonra suyu yoğururken eklemeye devam ederiz. Arkadaşlar böyle bol soğanlı kıymamı kavurdum, salçalı. Biraz katı yağ, karabiber ve tuz, üstüne de maydanozunu ekledim. Burada da Fatih şimdi yoğurmak için içeriye götürüyor. Aşkım gölgen düşüyor. Şimdi çok değil. Olmuş. Bilerek çok yaptım. Yoğuracak var diye. Şimdi içeriye götürüyor. Buraya da arkadaşlar 4,5 su bardağı ince bulgur, 4,5 yemek kaşığı irmik, 2 yemek kaşığı kırmızı biber salçası, tatlı 2 yemek kaşığı domates salçası, sonra 2 yumurta, 1 yemek kaşığı da un kattım. Tuzunu ekledim. Şimdi Fatih yoğurmaya götürüyor. Ben de namazımı kılacağım. Hemen başlayacağız. Arkadaşlar ben akşam namazımı da kıldım. Fatih de yoğurmaya başladı. Elif Ada'ya da mamasını içirdim. Uyandı. Evet, hadi gelin. Annem gel bak, baba ne yapıyor baba? Baba ne yapıyor? Canımız ne istedi biliyor musun Elif Ada? İçli köfte istedi annem ya. Annem canı içli köfte istedi. Baba da yoğuruyor. Evet. Vay seni sağlar spor seni. Vay benim kızım. Bakalım mı baba ne yapıyor? Bir bakın hele teyze hoşla ya. Elif de isteyecekmiş. Babası. Yoğur babası yoğur. Yoğur da yiyelim, bu tarafa fırlamış babası. Bak orada babası. Elif de izlesin seni babası. İşte kızım babayı, yok bak sana ben hikaye kitapları aldım biliyor musun? Ya biliyor musun? Evet sana okuyacağım, tamam mı? Uyuma mı? Olur mu? Biraz babayı izleyelim. Tamam mı kızım? Evet. İzle hadi babayı. Hadi kafayı tut, izle bakalım babayı. Bravo babası. Bravo babası. Eline sağlık babası. Uyuyor musun? Uyuyor mu aşkım? Uyuyor. Hadi seninle şarkı söyleyelim babaya. Urfalıyam ezelden, Urfalıyam ezelden. Yap babası. Gönlüm geçmez güzelden, gönlüm geçmez güzelden. Oy. Gönlünün gözü çıksın, gönlünün gözü çıksın. Sevmeseydim ezelden, sevmeseydim ezelden. Vay! Oh, baba da coştu herif. Oh, peçeteye ulaşabilsek bir. Peçeteye ulaşalım mı? Bir bak baba ne yapıyor. Bir bak, babaya serenatlar yapıyoruz. Baba da coştu. Ya. Bakmayacaksın mı? Bakmayacaksın mı aşkım? Hı? Bakmayacaksın mı aşkım? Neden? Neden anne? Neden gözünü açamıyorsun aşkım sen? Hı? 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 Oh. Yoğur babası, yoğur yoğur. Ha? Olmadı mı? Olmadı daha, yoğur babası. Babamız işte bugün çabuk pes etti babamız. Oldu ya. Yok daha var aşkım. Daha hala şey görünüyor. Diri görünüyor. Yani şey Diri değil ama. Kalın görünüyor. Tamam sen yoğur biraz daha. Hı? Yoğur babacığım de. Pes etmek yok öyle, o öyle kolay olsaydı tadına kadar güzel oluyor. Birazdan yükletirsin de. Evet. Kapışırız birazdan ama yoğururken nedense. Zor geldi babaya. Ama birazdan kapışır yemek için. Evet.
Senin kaç tane, benim kaç tane diye bölüşürüz birazdan. Değil mi aşkım? Evet, bir de çay demleyiz yanına mis gibi. Oh, çayımızla yeriz. Elif, hadi uyan. Çık 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 çık. Çık çık çık. Ne tipine ya? Ne tipine? Annem. Evet. Çık 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 çık. Aşkım, aşkım. Uyuyarak mı izlemek istiyorsun babayı? Gel kucağıma. Hoppa. Hoppa. Yatınca gülesin mi geliyor? Hı? Oturunca uyuyasın geliyor, öyle mi? Urfalıyam zelden, Urfalıyam zelden, gönlüm geçmez güzelden, gönlüm geçmez güzelden. Hey! Gönlünün gözü çıksın, gönlünün gözü çıksın, sevmeseydim ezelden, sevmeseydim ezelden. Hey! Annem, annem. Hadi uyan. Hadi uyan. Hadi uyan. Hı? Hı? Oh, benim canımın içi kızım. Gözümün nuru kızım. Evet. 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 Kenarları topla aşkım. Yoğur babacım de. Yoğur ya, pes etmek yok daha de. Yoğur daha olmadı o de. Olmadı o de. Olmadı babacım o de. Daha yoğuracağım babacım, olmadı o de. Bak. Olmadı. Elini şöyle bir topla, bir oymaya çalış bakayım. Nasıl? Öyle mi? Parmağını geçir, oymaya çalış bakayım. Daha diri görünüyor aşkım, söyleyeyim sana. Yumuşacık şey yok. Kuş nasıl yaptın sen? Ya uyan. Uyan, seni yerim. Bizi duyduğunu biliyorum. Bizi anladığını da biliyorum. O gözleri açar mısın? Açacak mısın? Hadi bırakayım seni, gel. Sen kime gülüyorsun oradan yan ya? Ha? Sen kime gülüyorsun? Ha? Ezan mı okunuyor aşkım? Yatsı ezan okunuyor değil mi bir tanem? Bebeğim, ben buradayım. Baba ne yapıyor baba? Elif, baba ne yapıyor baba? Baba ne yapıyor Elif? Gel. İçine ha. Aşkım benim. Sen yatarak mı güleceksin? Evde oturarak gül. Hadi gel. İçelim mama biraz daha, gel. Gel. Ne istiyorsun aşkım? Getir. Arkadaşlar, ben yatsı namazımda kıldım. O arada da Fatih biraz daha yoğurdu ve hamurumuz hazır. İçimizi de böyle getirdik. O da soğudu. Balkona atmıştım soğusun diye. Şimdi içine Fatih, buraya koyacaksın aşkım. Onu ben şey yapmayacağız. Çalkalattırdı. Tepside böyle sabah ceviz kırmıştık kahvaltıda. Şimdi içe de atacak cevizden arkadaşlar. Aşkıma biraz ufalt, öyle değil. Biraz böyle ufalt elinde. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de başlıyorum yapmaya.
birkaç tane yapıp pişireceğiz. Sonra da Allah izin verirse çayı da koyduk bu arada. Birkaç tane yapıp yiyeceğiz. Geri kalanını da ben sonra yapacağım arkadaşlar. Acıktık çünkü saat 8'e 20 var şu anda. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim yapmaya başladım. Olmuş mu? Olmuş. Beğendin mi? Hı hı. Arkadaşlar bayağı uğraştık. Saat şu anda 9'a 20 var ama bitti. Dolaba kaldırdık. Kalanı da böyle 14-15 taneydi kızartmak için ayırdık. 4 poşet galiba. 3 poşet ya da. Dolaba ayırdık 4'er taneden. Bitirdik. Bekleyelim dedik. Hani kalkıp yeniden elimi bulaştırayım istemedim. O yüzden de bitirince pişirmeye başlarız diye. Hemen pişireceğim şimdi ve çayımız da hazır. Demledik. Yiyeceğiz birlikte inşallah. Canım o kadar çok istiyordu ki Rabbime şükürler olsun yapabildik ve bugün yiyeceğiz artık. Pişirmeye başladım şu anda. Allah'ın izniyle. Mis gibi. Gözümün uyuyeni. Pufu. Babası pufu konuşacakmış Elif. Babası köfte yoğururken o kadar yoruldu ki masaj yapıyor kendine. Evet anne. Babası televizyon sesini kısar mısın? Kızımın sesini dinlemek istiyorum. Evet. 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 Narin kızım. Ne anlatıyorsun? Hoppa. Oh, yüzüne gözüne sürdü heyyeğine. Sana kitaplar aldım biliyor musun Elif Ada? Ha? Evet. Okumamı ister misin sana? Evet. Hı. Annem. Annem. Elif. Elif suratına. Ne oldu? Evet tutuşuna ya. Aşkım. Aşkım.
Ay annem benim. Vallahi yumuşacıksın. Yumuşacık yumuşacık. Tutayım mı elini? Kaldı orada elin. Hı. Bırakayım mı? Hı. Hop. Annem. Aşkım. Anne. Annem. Şanslı. Şanslı. Yapma oğlum. Ne işin var orada? Annem. Ne yapıyor aşkım Şanslı? Hepinize ikinci günden merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Hop Elif Ada. Bir bak ya teyze hoşlara. Uyuyacak mısın? Bir bak annem. Olmaz mı? Otururum kafamda tutalım ama uyurum. Şanslı geliyor yine. Karşı koltuktan. Ne oldu? Arkadaşlar kayınvalidemler geliyor bugün. Ben şimdi namazımı kıldım, öğle namazımı. Kur'an-ı Kerim okuyacağım. Cüzüm vardı. Cüzümün 6-7 yaprağını okumuştum. Geri kalanını da okuyayım Allah izin verirse. Okuyabildiğim kadar. Sonra taze fasulye yapacağım. Taze fasulye koyacağım inşallah yemek olarak. Biraz makarnam var. Biraz butla fırında yemeğim vardı. Bir tabak kadar da onu koyacağım Allah izin verirse. Değil mi annem? Şimdi Elif Ada'nın saçını falan taradım. Üstünü böyle giydirdim. Şanslı geldi tabii bakın. Hemen kucağımıza yerleşsin. Elif Ada'nın hırıltısı var. Elif Ada'ya bir Ventolin bu dekortunu vereceğim. Çarşamba günü doktora gideceğiz. Bakalım neler söyleyecekler. İnşallah her şeyin hayırlısı olur. Böyle arkadaşlar. Biraz bugün görmeyin beni. Azıcık ağlamış olabilirim. Seccademde içimi dökmüş olabilirim. O yüzden de gözlerim kızarık. Görmeyin olur mu? Evet. Şimdi hadi Kur'an okuyalım. İyiyiz ama merak etmeyin. Hadi gel anne. Kur'an okuyalım. Bir taraftan da buharını vereyim inşallah. O da burada. Eli kucağımda ya Rabbel Alemin. Hepsi bir taraftan sarar sarmalar anneciğini. Anneciğinin üzüldüğünü bilirler. Hepsi bir taraftan sarar sarmalar. Değil mi kuzularım? Hadi okuyalım Kur'an-ı Kerim'imize. Hem de Elif'e buhar vereyim bir taraftan. Böyle arkadaşlar. Neden sen kucakta oturmayı sevmiyorsun? Neden? Bıraktınız mı hemen gülüyor. Ha? Neden kucağıma gelmiyorsun? Kucağıma gelirken de hemen bir gülüyor sonra bırakıyor gülmeyi. Uykuya geçiyor. Kur'an-ı Kerim'i de böyle getirdim. Hemen bir başlayayım Elif Adam'ın yanında. Böyle minnoşumun. Okuyalım inşallah cüzümüzü. Şansı müsaade eder misin? Şurada ben Kur'an-ı Kerim'imi okusam. Ha Elif? Piç. Bakın ne haldeyiz. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'i sesli okurken evlatlar. Elif de uyuyordu. İçi geçmişti. Uyandı yeni. Şansın yatışa ya. Kıyamam ben sana hiç ya. Vallahi Elif de burada. Hadi devam edelim. Sessiz okuyorum ki onlar da dinlesin diye. Mest oldular. Değil mi annem? Aşkım benim. Buharın tutuşa bak ya. Ha? Yüzüne gidemeyince buharı tutmakta bulmuş makineyi çözümünü. Evet. Bizim yeni aldığımız makine de bozuldu arkadaşlar. Böyle inhalerleri yani böyle ventolinleri falan verdiğinizde ucunu tıkıyor büyük ihtimalle. En iyi yine bu pilli çıktı değil mi? Ha, o da sadece benim anladığım kadarıyla serum fizyolojik verilecek arkadaşlar. Diğer türlü uçları tıkanıyor. Hiçbir sürü paralar vermeyin. Hatta evinizde varsa şu normal nebulizatörleri bile hani fişe takılan nebulizatör, elektrikli nebulizatörleri bile kullanabilirsiniz. Vallahi en kötü ihtimal buna da bir şey olursa açıp onu tar o sesli mesli demeyeceğim onunla vereceğim. Çünkü gerçekten evimdeki bu 4. ya da 4 gönderdiklerimde 4 ya da 5. olacak. Alıyorum ama çabuk bozuluyor. Almayın arkadaşlar. Çok memnundum. Acayip güzel buhar veriyordu ama en fazla bir hafta dayanabildi o da. O yüzden bence normal nebulizatörlerle hayata devam. Bu da pilli. Hala buna pil almaya devam ediyoruz. 2-3 gündür yine. Olsun versin de minnoşuma buharı nasıl tutuyor bir bakın hele. Arkadaşlar bizde son durum. Dünkü havadan eser yok. Dün aşırı soğuktu ama bugün günlük güneşlik. Evet soğuk var ama dün kadar değil. Camlarımın hali ekte. Hiç silmemiş, hiç temizlik yapmamışçasına görünmüyor bile. Gösterebilsem halini bir görseniz ha şöyle geriye durduğumda sanki bütün lekeleri görünüyor. Görünsün olsun varsın. Şimdi ben kayınvalidemler gelir diye çay koydum.
Akşama da taze fasulye yapacağım. Onu ayıklayacağım. Şimdi ikindi namazımı kılacağım ama. Hatta vakit var. Saat daha 4. İkindi namazından sonra yeniden Kur'an okuyacağım. Bir 5-6 yaprak okumuştum. Cüzümün bitmesine zaten 8-9 yaprak kaldı. Onu da bitireyim Allah'ın izniyle. Yani 12 yaprak falan okumuş oldum galiba. Onu da bitireyim. Yani böyle ben yan yan sayıyorum. Bilmiyorum, yaprak olarak sayarsanız tek olur, 10 yaprak olur. Çok daha bitmiş olur ama ben böyle sayfa sayfa saydığım için. Neyse, az kaldı. Şimdi ben namazımı kılayım. Bizde durumlar. Elif Adan'ın buharlarını da verdim. Şimdi namazımı kıldıktan sonra Kur'an'ı okuyayım. Yemeğimi yapayım. Böyle bir gün sessiz, dingin, huzur içinde. Evime böyle güneşin vurduğu. Güzel bir gün. Böyle. Arkadaşlar, ben şimdi cüzümü bitirdim. Çok şükür. İkindi namazından sonra hemen okudum. Saat şu anda 5 oluyor. 5 daha doğrusu. Kayınvalidemler yeni geldi. Cüzümün son sayfasındaydım. O yüzden kalkmadım bitireyim diye. Şimdi onlara bir hoş geldiniz diyeyim. Çay demlemiştim. Çay içelim. Sonra da ben fasulyemi yaparım. Bir de mercimek çorbası koyarım belki de. Hava serin. İçmesi güzel olur. Minnoşum uyuyor. Şimdi bir karşılayalım. Arkadaşlar, kayınvalidemlerle çayımızı içtik. Geç geldiler. Eşyaları falan indirip eve çıkarıp yerleştirene kadar da vakit bayağı geç oldu. Akşam ezanı okundu. Ben de fasulyemi ayıkladım. Hemen böyle domatesini, soğanını doğradım. Sarımsak koymadım. Zeytinyağı, biraz şeker, biraz tuz. Şimdi de sarımsak koyacağım içine. Salça katayım mı bilmiyorum. Çok az da salça katarım. Yemeği düdüklüye koydum hemen çabuk pişsin diye. Makarnamda biraz da biliyorsunuz tavuklu patates yemeğim vardı. Onu da bir tabağa koyarım. Yanına sadece salata doğrayacağım ama önce namazımı kılacağım. Bu burada biraz kavrulsun. Hemen kapatacağım ve pişireceğim. Ama sarımsağını ve salçasını da katayım. Elif Ada uyuyor. Biraz sekrasyonu vardı. Buharlarını verdikten sonra biraz böyle öksürdü. Bayağı bir rahatladı. Şimdi uyuyor. Babaannenin elini tuta tuta uyudu. Şimdi onlar geçtiler. Süt falan kaynatacakmış kayınvalide. Getirmiş. Ben de yemekleri hazırlıyorum. Arkadaşlar, yemeğimin kavrulması için koydum. Elif Ada Minnoş da burada. Alalım, uyuyor papatyam benim. Şu perdeyi de kapatalım. Kuzu, günaydın. Annem. Anne. Babaannegil geldi ya, sen uyurken hissettin mi? Elini tuttun ya onun, evet. Uyanalım mı artık aşkım? Bir mama içelim, olur mu? Oy, kurban olurum ben seni yaradana. Nezinin prenses uyanmış ya. Evet. Mama da içti. Ne oldu, dans ederken gülüyordun. Hele şunun saça başa. Kurban olayım ben seni yaradana. Düzeltelim, hadi gel. Saçını oynamaya gör. Hayır. Uyumak yok. Uyumak yok. Uyumak yok. Uyumak yok. Annem. Annem. Benim boncuk kızım. Benim aşkım kızım. Benim canım kızım. Hop, teyzeler bir görsün güldüğünü. Hadi. Hadi bebeğim, hoppa. Uyuyacaksın mı? Hoppa. Elif. Annem ya. Elif. Şşt. Şşt. Hiç yapamazsın. Ana. Mamadan sonra gazımız çıksın diye o tutuyorum ya. Evet. Oy, kurban olurum ben seni yaradın. Oy, balları da akarmış. Oy, ballarını tutamıyor musun sen? Ha? Oh. Oh, bir kokusu var ya Rabbel Alemin. Allah'ım senden mahrum etmesin. O kokundan mahrum etmesin bizi inşallah. Oy. Oy, namaza duracaktım. Boncuk uyandı. Evet. Evet. Hadi sen yere yat. Anne de namazını kılsın, olur mu? Beni izle, olur mu? Koyunca gözünü açacaksın nasıl olsa. Ha, olur mu? Tipini. Yere inince gözlerin açıldı mı? Ha, Elif. Aşkım. Evet. Ha. Ben buradayım, tamam mı? Yanında namaz kılıyor olacağım. Tamam mı? Yemeğimizin de altını kıstık. Pişmek üzere. Evet. Oy, uyuma hemen, uyuma. Uyuma, hele şu ağzını yüzünün haline. Hele şu yüzünü gözünün haline. Allah'ın ballar da akar ya Rabbel Alemin. Heh. Kızım. Elif'im. Elif'im. Aşkım.
Oy aşkım. Hı. Oy aşkım. Hı. Arkadaşlar şimdi şöyle Elif Ada'ya ak günlük sakızını şöyle kirli yün minderine gene kenarına koymuştum. Yanacaktı neredeyse. Şöyle tütsülettiriyorum yün minderine. Şöyle ak günlük sakızını da yağlı kağıdın üstüne serdim. Döktüm. Şimdi biraz böyle gıcık öksürüğü tuttu. Dedik böyle bir tütsületelim. Bu geçen çok iyi gelmişti. Yeniden deniyorum arkadaşlar. Şifa olsun minnoşuma. Hatta Instagram'dan yazan bir arkadaşımız da deniz akıntısından o kadar çaresiz kaldım ki yazmış ki ona da aynı şeyi söyledim. Deneyin diye, iyi geldi bize diye. Ben şöyle dumanını tütsületip Elif Ada'ya koyacağım. Şimdi Allah izin verirse. Arkadaşlar şu anda saat 2:10 geçiyor ve Elif Ada'yı yeni uyutabildim. Böyle oturuyorduk kızımla. Vlogumuzu kapatmayı unutmuşum. Şu anda ruh halime tercüme olacak bir şeyle vlogumuzu kapatalım. Gözüm yolda, gönlüm darda. Ya kendin gel ya da haber yolla. Gözüm yolda, gönlüm darda. Ya kendin gel ya da haber yolla. Duyarım yazmışsın 2 satır mektup. Vermişsin trene halimi unutup. Duyarım yazmışsın 2 satır mektup. Vermişsin trene halimi unutup. Kara tren gecikir belki hiç gelmez. Dağlarda salınır da derdimi bilmez. Dumanın savurur halimi görmez. Gam dolar yüreğim, gözyaşım dinmez. Kara tren gecikir belki hiç gelmez. Dağlarda salınır da derdimi bilmez. Dumanın savurur halimi görmez. Gam dolar yüreğim, gözyaşım